Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere hala Temu'dan alışveriş yapılır mı? Son düzenlemeyle beraber artık Temu'daki maksimum limit ne oldu ve neler alabiliriz? Bunları detaylı bir şekilde anlatacağım. Bugün 22 Aralık'ta arkadaşlar biliyorsunuz ki tekrardan bir düzenleme geldi. Şu anda maksimum kargo dahil 30 euro olan gümrük ücreti 27 euroya düştü arkadaşlar. Yavaş yavaş herhalde artık yurt dışından alışverişi sıfıra indireceklerini size söyleyebilirim. Burada 3 euroluk bir kargo bedeli artık bizim ödeyeceğimiz söylendi. Yani normalde biliyorsunuz kargo dahil yani kargo ücretsiz bile bir ürünü alsanız gene size 3 euroluk bir bedel çıkarılacağı iletildi. Artık her şey dahil bir alışveriş yapamayacağız. Muhakkak kapıda kargo geldiğinde bize gene bir ücret çıkaracaklar. Şimdi neler alabiliyoruz arkadaşlar? Aslında son düzenlemeyle benim yani videoyu çekmeden önce 30 euro artı kargo ücretiydi. En azından 30 euro dedim yani şu anda 1200-1100 liralık bir alışveriş yapabiliyordunuz. Üzerine bir de kargo bedeli çıkıyordu. Sıkıntı olmuyordu. Kargo bedeliyle beraber 30 euro olunca işte işler arkadaşlar çok kötü duruma düştü. Yani sadece uygun fiyatlı işte 100 liralık, 50 liralık, 20 liralık ürünler alabiliyoruz. Bunları inceleyebiliyoruz veyahut da kendi ihtiyacımız olan pahalı teknolojik cihazlar maalesef alamıyoruz. Ben de hatta bu video için bir tane Temu'dan alışveriş yaptım arkadaşlar. Bu arada kargo hızı gerçekten artık bayağı artmış yani. Şöyle söyleyeyim size. Ben bunu 5 Aralık'ta aldım galiba. Hatta bir dakika yanlışlık olmasın. Hemen şöyle uygulamadan bakalım. Sipariş tarihimiz ne zamanmış? Ben bu siparişi 11 Aralık'ta vermişim bu arada. Tarihi yanlış hatırlıyormuşum. 20 Aralık'ta da elime ulaştı. 9 gün gibi kısa bir sürede Çin'den bütün siparişlerim elime ulaştı. 1118 lira 20 kuruşluk bir sipariş vermişim. Hatta benim 30 euroyu 1-2 euro açmıştı galiba. 31 ya da 32 euro olması lazımdı. Ulan dedim acaba takılır mı diye ama takılmadan elime ulaştı. Artık bu siparişi de veremeyeceğiz. Çok daha düşük limitlere maalesef indirildi. Şimdi neler aldım derseniz bu aralar çok fazlasıyla keşfette görüyorum. Herkes de görüyorum. O tür ürünlerden aldım. İhtiyacım olan ürünlerden de aldım. Hemen şöyle hızlıca göstereyim sizlere. Bir tane AirPods 4'üm için biliyorsunuz incelemesini yakın zamanda yapmıştım. Ona bir tane kılıf arıyordum. Malum pahalı bir kulaklık. O yüzden de onu iyi korumak gerekiyor. Onun için şöyle hem de böyle asma kancalı olan şeffaf plastik malzemeden bir tane kılıf almıştım. Hemen onu bir deneyeceğim bakalım nasıl oluyormuş. AirPods'umu da buraya koymuştum. Şöyle zaten bu alt tarafı hoparlör hizasına geliyor. Evet taktık çok güzel. Kancasını da şuradan bir takalım. Sonra da şöyle üst kapağı taktım. Evet çok güzel oturdu bak. Bir tane şöyle AirPods 4 kılıfı aldım. Bunu da gerçekten çok uygun fiyata almıştım. Hemen onu da bir fiyatına bakalım uygulamadan. Hatırladığım kadarıyla sizlere söylemeye çalışıyorum ama bazen fiyatta yanlışlık oluyor. O yüzden sizi yanıltmayayım. Ben bunu 79 liraya almışım arkadaşlar. Burada Türkiye'deki muadilleri bu arada 200 lira. Gerçekten çok pahalı bu kılıflar. Ya dedim ki ya 200 lira nedir? İnsaf yani. 200-250 lira bir tane kılıfı verir mi? Ben telefon kılıfını 250 lira alıyorum. Bu yüzden de 79 liralık bir fiyat görünce hiç kaçırmadım arkadaşlar. Hemen bir tane bakın şöyle AirPods 4'üm için bir tane kılıf aldım. Çok da güzel oldu. Gerçekten de bundan çok memnun kalacağımı düşünüyorum. Sıradaki ürünüm ise arabam için arkadaşlar. Şimdi ben telefonda arkada bakın şöyle mıknatıslı tutucu kullanıyorum. Bunu da benim klima menfezlerini oraya takıyorum ama menfezin orası çok dar. Bu yüzden hep telefon dikey konuma koymak zorunda ve biraz yukarı kalıyor böyle. Hani oradan bir şey göremiyor ya da biri aradığını mesela görüntülü beni göremiyor. Onun için böyle direkt torpidonun göğüs kısmına yapıştırabileceğim bir tane şöyle bakın menfez aldım arkadaşlar. Yani buna da aslında menfez diyorum yanlış söyledim kusura bakmayın. Şöyle mıknatıslı tutucu. Bunun bir kısmı yani bir tarafını arabanın göğsüne yapıştırıyorsunuz. Diğer tarafı zaten mıknatıslı direkt telefonu tutuyor. Ama çok ağır bir kokusu var. Neyden yapmışlar bilmiyorum ama kokusu bayağı ağırmış. Şöyle iki tane bakın mıknatıslı plakası geliyor. Eğer ki yani benim gibi mesela telefonunuzda bunun yapıştırıcısı yoksa onu kendiniz yapıştırmanız gerekiyor. İyi güzel düşünmüşler sıkıntı yok. Şimdi ben size bir malzemeyi de göstermek istiyorum. Bu da bakın şu şekilde tutucu. Şöyle yakından sizlere göstereyim. Bu kısmı zaten şöyle bir kısmı hareketli mi? Evet hareketli de bir yapısı var. İstediğiniz gibi mesela aşağı yukarı böyle eğebiliyorsunuz. Kendinize ayarlayabiliyorsunuz. Alt kısmını arabaya yapıştırdınız. Bakın şu noktayı arabaya yapıştırıyorsunuz. Ardından da bakın tak. Telefonu nasıl tutuyor? Çok iyi. Ben bunu direkt torpidonun böyle bana yakın bir kısmında ayarlayacağım. İstediğim mesela eğimli bir alana bile yapıştırabiliyorsunuz. En azından burada yani telefonunuza bir ayarlama yapabiliyorsunuz. Arka kısmında bu bant var arkadaşlar. Yapışkan bandı kaldırdığınızda dediğim gibi istediğiniz bir bölgeye yapıştırın. Şöyle güçlüce birkaç dakika bekleyin. İyice tutsun. Ondan sonra artık telefonunuzu istediğiniz yere konumlandırabiliyorsunuz. Gerçekten bakın arabada hayat kurtaracak malzemelerden biri olduğunu söyleyebilirim. Ben bu telefon tutucusunda 79 liraya almışım. Türkiye'deki muadilleri ise 200-250 lira arkadaşlar. Gerçekten çok pahalıydı. Hatta keşke bundan 2 tane alsaymışım ama limitim yetmediği için maalesef bunu alamadım. Bir sonraki böyle ucuz böyle birçok ürünü aldığımda muhakkak gene bunun yanına ekleyeceğim. Diğer araba için de bundan bir tane almak istiyorum. Şimdi bu siparişimi yani bu kargonun en önemli ürünü. Özellikle çok fazla görüyorum.
Benim ihtiyacım bazen oluyor. Yani bu zamana kadar bu olmadan idare ettim. Hani kullandım bir şekilde. Bu da ne derseniz arkadaşlar, QAML'nin F8 yani 3 eksenli gimbal'ı. Temu'da, AliExpress'te en çok satılan ürünlerden biri. Fiyat olarak da gerçekten çok uygun. Şimdi ne gibi özellikler var? Hemen onu da size sayayım arkadaşlar. Hem dikey hem de yatay çekim yapabiliyorsunuz bunda. Bu fiyat bandında bence hem dikey hem yatay çekim yapabilmesi çok iyi. Type-C şarj desteği var. Bu da yeni nesil teknoloji açısından başarılı. 2500 mAh'lik büyük bir bataryası var. Bu batarya sayesinde ise fabrika verilerinde 4 ile 6 saat diyor ama ortalama olarak yani özellikle incelediğim videolarda ben o kadar kullanamadım da ama 3,5-4 saat rahatlıkla tam şarjda kullanabiliyorsunuz. 320 derecelik tilt motoru, 170 derecelik roll motoru ve 320 derecelik de pan motoru var. Pan, tilt ve roll konusunda gerçekten çok başarılı. Maksimum 250 gramlık telefon yani cihazlarınızda kullanabiliyorsunuz. Bu da yani şu anda piyasadaki çoğu telefonu rahatlıkla bu gimbal'a takabilirsiniz. 3 farklı modda çalışabiliyor. FPV modu, half fold yani yarım takip modu ve bir de kilitli bir şekilde mod olarak kullanıyor. Tam kilitleme yok arkadaşlar. Yani nesne takibi bu cihazda yok. Yani şimdi 500 liraya da bir nesne takibi olsa çok muazzam cihaz olurdu. Kapış kapış satardı. Ama gene de bence yeteneklerine göre başarılı. Joystick sayesinde sağa sola yukarı aşağı kameranızı da yönlendirebiliyorsunuz. Bu konuda gerçekten çok başarılı. Bu üzerindeki Bluetooth sayesinde ise cihaza otomatik olarak fotoğraf çekme ve video çekme özellikleri var. Herhangi bir uygulama desteği yok arkadaşlar. Bluetooth'u sadece fotoğraf ve video çekmek için kullanabiliyor. Hemen gelin şöyle bir kutusuna da çıkaralım. Bu arada cihazın ağırlığı da 380 gram. Bence gayet ideal bir ağırlığın olduğunu söyleyebilirim sizlere. İlk defa bu arada burada direkt kutu açacağım. Normalde biliyorsunuz hep masaüstü çekim yaparım ama çok fazla zaten detaya inmeyeceğim. Çok yani bir gimbal ustası değilim. Şöyle bakın bir tane İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca falan kullanım kılavuzu geliyor. Buradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Arka taraftaki QR kodlardan da kurulum videosunu izleyebilirsiniz. Bu arada bakın denge ayarlarını nasıl yapacağınızı, cihazı nasıl çalıştırmanız gerektiğini burada bakın detaylı bir şekilde gösteriyor sizlere. Şöyle gelin kutu içeriğine bakalım. Bir tane zaten gimbal'ımız var. Ayrıca bir tane de kendi tripodu var. Altta da bakın bir tane Type-C şarj aleti var. Bu konuda güzel. Kutu içeriği başarılı. Teknik özelliklerde alüminyum malzeme denmiş ama şöyle söyleyeyim size %70, %80'i plastikten oluşmuş bir malzeme arkadaşlar. Malzeme kalitesi öyle çok üst seviyede değil. Zaten bu fiyat bandında da bunu beklemek açıkçası biraz komik olurdu. İsterseniz bakın masanın üzerine konumlandırmak için bunu kullanabilirsiniz. Çekimlerinizde masanın üzerine tutacaksanız bu şekilde bakın bu tripodunu da kullanabilirsiniz. Şöyle küçük minik bir tane pratik tripodu da var. Bu konuda gerçekten size gene yardımcı olabilecek bir tripod. Gördüğünüz gibi ağırlığı falan gayet güzel. Yani rahatsız edici değil kullanma konusunda. Sağ tarafta bakın bir tane butonu var. Modlar arasındaki geçiş butonu bu. Sol tarafta ise zaten çalıştırma butonu var. Buradan yukarı aşağı yaptığınızda çalıştırabiliyorsunuz. Ön tarafta zaten bakın joystick kısmı var. Arka tarafta bakın bir tane tetik şeklinde butonumuz var. Bu da fotoğraf veya video çekme butonu. Bluetooth ile eşleştirdiğiniz zaman ön kısmında zaten biliyorsunuz burada modların ışıklarını da görebiliyorsunuz. Şimdi ayarlama yapmak için arkadaşlar telefonumuzu zaten bakın şu kısma konumlandıracağız. 2 tane kilidimiz var. Dikey veya yatay konumlandırmak için burada bakın bir tane kilidimiz var. İsterseniz bunu burada bakın şöyle döndürebiliyorsunuz. İsterseniz yatay kurabilirsiniz. İsterseniz de dikey kurabilirsiniz. Ayrıca bakın burada bir tane kilidimiz var. Burada da kolun uzayıp kısalmasını sağlıyor. Hemen sizlere bakın şöyle telefonumda kurayım göstereyim. Şurada bakın bir tane kilit mekanizmamız var. Şöyle çekerek geliyor zaten gördüğünüz gibi. Bunu oturtturuyorsunuz. Ardından bakın bir yuva var. Şu yuvayı görüyor musunuz? Bu yuvaya gelene kadar telefonu bastıracaksınız. Telefon bakın buradaki bu silikon böyle yumuşak bir hazne var. Yuvaya oturdu mu? Ardından şöyle çektim kendime. Şimdi bakın dengeyi oluşturmam lazım. Şu anda bakın yamuk duruyor. Yani benim şuradaki bakın kilit kısmı var. Şöyle göstereyim size. Burada bir kilidim var. Burada kol ayarı yapıyoruz. Kol ayarından şöyle çektim. Dengede durana kadar ben bunun ayarlamasını yapmam lazım. Önce biraz çevirerek kilidi açıyorum. Bakayım dengede durmadı. Yok, bura ağır basıyor. Bayağı ağır basıyor. İttirmem lazım. Tamam, çok güzel. Bakın şu anda dengede durdu. Yani artık çalıştığında gimbal'ım stabil kalacak. Tuşu yukarı çektim. Ve gördüğünüz gibi artık gimbal'ım hazır. Bakın artık kuruluma başladı. Ön kısmında bakın şurada yanıp sönen kısım Bluetooth bağlantı kısmı. Bluetooth bağlantısını yaptığınızda o da çok kolay arkadaşlar. Telefondan Bluetooth ayarına giriyorsunuz. Bakın F8 var. Şöyle yandan göstereceğim ama şöyle göstereyim ki telefon dikey konumda geldiğinde görebiliyorsunuz bu arada bakın. Şöyle bakın göstereyim size. Şu başlangıç kısmındaki arkadaşlar F8 var ya. Buradan Bluetooth bağlantısını yaptığınızda artık bu sabit yanar. Bu arada bakın gördüğünüz gibi hem dikey
hem yatay kullanabiliyorsunuz bu cihazı. Sorunsuz bir şekilde bakın dikey ve yatay olacak şekilde dönüş yapabiliyor. Gerçekten bu sizin çekimlerinizde daha profesyonel bir yardımcı olacak. Şimdi arkadaşlar FPV modunu zaten biliyorsunuz. Burada nesneyi tamamen kendisi yani ortama kilitliyor. Artık gimbal'ı siz sağ sol yukarı aşağıda yapsanız bakın. Hemen şöyle kamera üzerinden de sizlere göstereyim. Bakın artık sabitledi. Kendisi bulunduğu ortamda kilitliyor. Bir kere aşağı indirdiğimde bakın burada yarım kilit modu oluyor. Burada bakın joystickle kendiniz yönlendirme kısmını açabiliyorsunuz. Bakın sağ, sol, yukarı kısmını ayarlayabiliyorsunuz. FPV moduna bakın joystick'i kullanamazsınız. O kendisi odağa kilitler artık orada kalır. Ayrıca bakın bir de LF modumuz var arkadaşlar. Burada da gene bakın gördüğünüz gibi rahatlıkla joystick yardımıyla kullanım yapabiliyorsunuz. Titreşimi gerçekten bu arada iyi düşürüyor. Bence bu konuda size iyi yardımcı olabilecek bir cihaz olduğunu düşünüyorum ben. Ben en azından mesela böyle özellikle bazı ürünlerin yakın çekimlerini, onlara böyle detaylarını kameramda bunu başarılı bir şekilde yapamıyordum. Artık bunu yani bu cihazın sayesinde daha rahat yapabileceğimi düşünüyorum. 320 derecelik geniş bir açıya sahip olması da gerçekten bana bayağı bir kullanışlı olacak. Gördüğünüz gibi bakın gimbal bu şekilde. Yani çok fazla usta profesyonel bir gimbalcı değilim. Ama sizlere gene detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Burada bakın batarya seviyesi var yan tarafta zaten. High, medium ve large olacak şekilde. Buradan da batarya takibini yapabilirsiniz. Güzel, kullanışlı bir ürün. Ağırlık açısından da sizi rahatsız etmiyor. Dediğim gibi işiniz de bitti. Bak tripodu buraya kurdunuz. Masanın üstüne koydunuz. Tamamdır artık gimbalınızı burada güvenli bir şekilde muhafaza edebiliyorsunuz. Herhangi bir çantası falan taşıma kılıfı gelmiyor içinde. Bu şekilde bakın kullanabilirsiniz. Kullandıktan sonra masanın üstündeki zaten tripoduyla beraber muhafaza edebilirsiniz. Evet arkadaşlar Temu'dan aldığım en çok satılan gimbal'lardan birini sizlere tanıtmış oldum. Hem de son güncelleme yani 22 Aralık itibariyle Temu'ya gelen güncellemeden de bahsetmiş oldum. Hala Temu'da alınabilecek çok güzel, kaliteli ve fiyatına göre gerçekten çok uygun fiyatlı ürünler var. Dediğim gibi maalesef artık yüksek fiyatlı ürünler ziyade daha böyle düşük fiyatlı. Bunun gibi veyahut da işte evinizde kullanabileceğiniz önemli araç gereçler olsun vesaire bu tür ürünleri yine Temu'dan tercih edebilirsiniz. Ama 27 euroluk bir kısıtlamanız olduğunuzu unutmayın. Bu videonun da sonuna geldik. Bana destek vermek isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.